Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu teneke kutuyu değerlendirdim. Öncelikle iç kısmındaki keskin parçayı kerpetenle ezdim. Ayakkabı kutularının içerisinden çıkan bu ince kağıdı tenekenin dışına doku vermek için kullanacağım. Öncelikle kağıdı iyice karıştırdım. Ardından tutkalla tenekenin etrafına yapıştırdım. Teneke kutunun kendi dokusuyla birlikte çok güzel bir görüntü oluşturacak. Bolca tutkal sürdükten sonra parça parça kağıdı kırışık olacak şekilde yapıştırdım. Alternatif olarak aynı tekniği peçete, tuvalet kağıdı ile de yapabilirsiniz ya da fırınlarda kullandığımız yağlı kağıtla da yapabilirsiniz. Elimle hafif hafif bastırarak iyice yapışmasını sağladım ama yapıştırırken de kırışıklığını bozmadım. Ben kot görünümlü bir boyama gerçekleştireceğim. Deri görünümü de bu şekilde yapılıyor. Dilerseniz normal boyayarak sadece doku oluşturması için de kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi, istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Teneke kutunun etrafını kapladıktan sonra dışına da bolca tutkal sürdüm. Asıl amaç kuruduktan sonra kemikleşecek, iyice sertleşecek ve boyaması daha kolay olacak. Aksi takdirde boya kağıdı ıslatacaktır ve boyarken yırtılacaktır. Kağıdın fazlalığını iç kısma doğru katladım. Aynı şekilde yapıştırdım ve tamamen kuruması için bıraktım. Bir günde kurudu. Ardından boyamaya geçtim. İstediğim rengi elde edebilecek miyim diye önceden bir deneme yaptım. Kullandığım renkler lacivert ve beyaz. Fırçamı bir beyaza bir laciverte batırıp geçişli olacak şekilde gösterdiğim gibi boyadım. Ve açıklı koyulu bir görüntü elde ettim. Koyu renk bir kot rengi elde etmek istiyorum. O yüzden laciverti kullandım. Açmak için de biraz beyazdan yardım aldım. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Boya kuruduktan sonra daha gerçekçi görünmesi için fırçama çok az miktarda beyaz renk eskitme pudrası aldım ve süpürür gibi sürdüm. Bu işlem çalışmama biraz daha boyut kazandıracak. Aynı zamanda giydiğimiz kotların üzerindeki gibi taşlanmış görüntüsünü verecek. Bunu yaparken öncelikle kuru ve sert kıllı bir fırça kullanmanız gerekiyor. Eskitme fırçası kullanabilirsiniz. Daha sonra fırçanıza az miktarda bir boya alıp çok bastırmadan yatay şekilde fırçanızı tutarak sürmeniz gerekiyor. Taşlama işlemini bitirdikten sonra safran rengi boya ve ince bir fırçayla dikişlerini yaptım. Bu ince detaylar çalışmamın daha gerçekçi görünmesini sağladı. Alt kısmına da aynı detayı uyguladım. Şimdi bu eva parçasıyla teneke kutunun ortasına bir etiket yapacağım. Öncelikle istediğim şekli çizdim ve kestim. Daha sonra safran rengine boyadım. Ve hızlı yapıştırıcıyla teneke kutuya yapıştırdım. Bu hazırladığım evalara da deri görüntüsü vereceğim. Dilerseniz karton parçasıyla da yapabilirsiniz ama gerçek bir deri görüntüsü vermek istiyorsanız benim gibi bu şekilde eva kullanabilirsiniz. Alternatif olarak soğuk porselen hamuru ya da kil hamuru da olabilir. Asıl amaç burada kabartmalı bir görüntü oluşturması. Gerçek bir etiket görüntüsü verebilmek için üzerini yağlı boyayla boyadım. Ardından ıslak mendille hafif hafif böyle tamponlar yaparak dalgalı bir görüntü elde ettim. O kadar gerçekçi oldu ki sanki hakiki bir deriymiş gibi göründü. Kuruduktan sonra gerçek etiketlerin etrafında olduğu gibi yine safran rengi boya kullanarak dikişler yaptım. Bu etiketin bir yazıya ihtiyacı vardı. Elimdeki en uygun stencil şablonu kullanarak yine safran rengi boyayla uyguladım. Bu kot görünümünü boyamak istediğiniz her türlü objeye uygulayabilirsiniz.
Özellikle genç odası dekorunda muhteşem duracağını düşünüyorum. Son olarak su bazlı vernikle vernikledim ama mat durmasını istediğim için ultra mat vernik kullandım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugün de atmak üzere olduğum bir teneke kutuyu değerlendirdim ama buradaki asıl amacım bu güzel tekniği size göstermekti. Ben çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.